Merhaba, bugünkü rotamız Afganistan. Afganistan'da tam bir ayımı geçirdim. 3-4 farklı şehrine gittim, köylerine gittim. Hatta Taliban'la dahi görüştüm karargahlarına giderek. Şimdi hepsini anlatacağım. Arada tabii Afganistan'dan videolar, fotoğraflar da koyacağım. Önce vizeden başlayalım. Afganistan maalesef kolay vize veren bir ülke değil. Sebebi de şu, şimdi sen oraya niye gideceksin, ne yapacaksın diyorlar. Eğer Türkiye'den vizeyi almak isterseniz, sen de gezmek için gideceğim diyorsun ama orada çok gezilecek bir şey yok ya da işte tehlikeli deyip red yeme ihtimaliniz yüksek. Ben ne yaptım? Latin Amerika gezimi bitirdim ve oradan direkt İran'a geçtim. Amacım İran'ın Meşhed şehrinden Afganistan vizesini alıp Afganistan'ın Herat şehrine geçmekti. Oradan bile vizeyi zor aldım ama bir şekilde aldım ama Afganistan vizesi pahalıdır. Bana yaklaşık 130-140 dolara mal olmuştu ve sadece 30 gün vermişlerdi. Neyse daha fazla uzatmayayım orayı. Direkt Meşhed'den, İran'ın Meşhed şehrinden Afganistan'ın Herat şehrine karayoluyla geçtim. Paylaşımlı taksiler oluyor. Normal bildiğiniz binek taksi. Bizim takside birkaç tane Afgan kişi vardı. İşte bir de ben sınırdan geçtik ve direkt Herat'a gittim. Herat'ta bulduğum ilk otele yerleştim çünkü Afganistan'da öyle turist olarak ortalıkta dolanmak çok iyi olmayabilir. Ama ne yaptım? Couchsurfing'den orada yaşayan Şuayb'le daha önce iletişim kurmuştum. Gittiğim gün hostele çantayı bıraktım, hemen Şuayb'in yanına geçtim. O da bir ufak telefoncu dükkanı vardı. O bana dedi ki bu kıyafetlerle burada çok rahat edemeyebilirsin. Sana hemen Afgan kıyafeti diktirelim. Ben de öyle bir şey istiyordum zaten. Çünkü 30 gün boyunca Afganistan'da gezeceğim. Ne kadar az turist gibi görünsem o kadar iyiydi. Hemen o kıyafetten ben de bir tane üstüme diktirdim. Bir günde onu yapıyorlar. Hatta isterseniz öğlen gidin, akşama bile çıkartabiliyorlar. Herat, Afganistan'ın en modern şehirlerinden biri. Hatta bana en modern şehri demişlerdi. Tabii Kabil'den ve diğer gittiğim ilçelerden, şehirlerden sonra Herat gerçekten de modern görünüyordu. Orada bir 10 gün kaldım. İlk 1-2 gün otelde kaldım. O sıralar Şuayb beni gezdirdi sağ olsun. Ama Şuayb'in evinde hiç kalmadım. O evliydi, çocuğu falan vardı. Bir akşam yemeğine davet etti beni. Bir de sağ olsun bir düğüne davet etti. Afganistan'da bir düğüne hep gitmek istiyordum. O da güzel oldu benim için. Şimdi Afganistan hani fakir, yani yoksul bir ülke. Ama düğünleri o kadar şatafatlı ki. Ben daha önce bir benzerini Kazakistan'da yaşamıştım. Düğüne gittik akşam. Tabii kadın erkek ayrı olduğu için erkekler için ayrı bir salon, kadınlar için ayrı bir salon tutulmuş. Tabii orada erkeklerin dans etmelerini çektim bolca. Muhtemelen izleyince tuhaf gelecek size, bana da tuhaf gelmişti. Ama işte onların kültürleri böyle. Şu konuya da değinmek istiyorum. Şimdi Afganistan'da her bölgesinde olmasa da hala başlık parası çok yaygın. Ve Afgan erkekleri bu başlık parasını toplamakta çok zorluk çekiyorlar. Ülkede çünkü dosdoğru iş bulamıyorlar.
Ne yapıyorlar evlenmek için ve o düğün masraflarını karşılamak için? Kaldı ki o düğünleri de çok şatafatlı yapmak istiyorlar. Öyle sıradan bir düğünle olmaz diyorlar. Sevmediğim adetlerden biri bu. Adamın zaten dost doğru parası yok ama illa 5 çeşit yemek vereceksin, herkesi eğlendireceksin. Sıkıntılı bir durum yani. Afgan erkekleri ne yapıyor? Atıyorum bir ailede 5 kardeş mi var? Hepsi, atıyorum 4 tanesi çalışıyor. O birinin düğününü yapmak için. Onun düğününü yapıyorlar artık. Düğünden öncesinde çalışıyorlar. Sonra da o düğün masraflarını karşılamak için yine 1-2 yıl daha çalışıyorlar. Kimisi ne yapıyor? Diğer ülkelere kaçak gidiyor. Çünkü izinli de gitmek kolay değil. İran'a gidiyorlar. Orada yıllarca çalışıp o başlık parası ve düğün parasını biriktirip geri dönüp evleniyorlar. Bununla bitiyor mu? Diğer 2-3 kardeşin de düğünü var. Bu kısır döngü böyle devam ediyor maalesef. Yani Afganistan'daki ciddi sıkıntılardan biri de bence bu. Gençler evlenmek istiyor ama bu adetlerden dolayı evlenemiyorlar. Düğün tabii çok enteresandı bize göre. Ben o kadar erkeklerin çıkıp oynayacağını falan beklemiyordum. Tabii kız tarafını hiç göremiyorsun. Hani dedim hiç imkanı var mı böyle uzaktan görmemin falan? Yok dedi. Sen oraya eğer yakından bile geçsen, göz ucuyla baksan seni linç ederler dedi. Şuayb. Ama dedi yanında bir kadın fotoğrafçı olsaydı o girebilirdi. Ha içeride fotoğraf yine çekemezdin. Ama en azından görürdü dedi. Çünkü kadınlar orada normal bildiğin modern kıyafet demeyeyim de hani böyle işte tuvaletlerini giyip güzel güzel elbiselerini giyip onlarla oynuyorlar, şakkıdı şakkıdı dans ediyorlarmış. Öyle tamam burkayla geliyorlar salona ama içeride başka kıyafetler giyiyorlar. O sebeple fotoğraf çekmek de kesinlikle yasak. Tabii güzel bir tecrübeydi. Afganistan'da öyle bir düğüne katılmak istemiştim. İyi denk geldi ki gittiğim her ülkede de onu yapmaya çalışıyorum.
ki o ülkenin kültürünü daha iyi özümseyeyim diye. Ertesi gün Şuayb'in çalıştığı ikinci yere gittim. Orada beni öğle yemeğine davet ettiler. Şimdi bu yemeği biraz anlatacağım size ve sanırım Afganistan'daki hayatı artık daha iyi anlayacaksınız. Orada yaklaşık 10-12 kişiydik ama sadece bir tencere patates yemeği vardı. Şimdi 10-12 tane adamı doyurmak kolay değil. Önce ne yaptılar? Tüm tabaklara pideleri böyle parçalar halinde koydular. Üzerine de patates yemeğinin suyunu döktüler. Ve o yemeğin suyuyla pideler böyle bulamaç gibi oldu. Önce onu yedik. Sonrasında da tencerenin dibinde kalan patates ve et parçalarını patates püresi haline getirene kadar böyle karıştırdılar. O parçaları da tüm tabaklara eşit halde dağıttılar. Yani ortalama bir tencere yemekle 12 tane adam doydu. Hani bu yemek zannetmeyin ki fakir ya da yoksul yemeği. Afganistan'daki orta halliler için iyi bir yemektir bu. 3 gün işte Herat'ta böyle gezdikten sonra bir şekilde ben Türkmen asıllı Moin'le tanıştım. Benim kaldığım otele geldi. Başka bir arkadaş vesilesiyle. Türkçesi çok iyi. Zaten Türkiye'ye iş yapıyorlar. Dedi ben seni burada otelde bırakmam. Sen gel bizim misafirhanemiz var artık orada kalacaksın. Ben de ya olur mu olmaz mı derken valizi topladım. O Muayin'in misafirhane dediği eve gittim. Ve orada herhalde bir hafta kadar kaldım. Daha sonra da Muayin sağ olsun beni Herat'ta ve civar bölgelere de gezdirdi. Video alıyorum, video. Ha? Video alıyorum, fotoğraf değil. Bilvardari mi gini? Bilvardari. Muayin aracılığıyla Herat'ta birçok ailenin evine gittik. İşte biraz yardımlar yaptık. O konulara çok değinmeyeceğim. Fotoğraf çekmeme izin veren ailelerin, kişilerin de evlerde fotoğraflarını çektim. Ben hani fotoğrafçıyım, öyle portre fotoğraflarını seviyorum. Ayrıca o insanların yaşadığı mahallelere gitmek de fazlasıyla etkileyiciydi. Onların o yaşantısını görmek tabii üzücü ama orada böyle bir durum var. Bunu da elimden geldiğince hep sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Hala da paylaşmaya devam ediyorum. Herat'ta ve tabii Afganistan'ın diğer şehirlerinde aslında görülecek, gezilecek çok fazla yer var ama işte bu şehir merkezinden dışarıya çıkmak biraz sıkıntılı. Karayoluyla gidiyorsun mecburen ama işte merkezden ayrıldığın zaman güvenlik sıkıntıları başlıyor. O sebeple her yere böyle elini kolunu sallayarak gidemiyorsun. Sağ olsun Muayin birkaç yere götürdü beni. Herat'a yaklaşık yarım saat mesafede çok özel bir mezar ve mezar taşı var. Zamanında Timur'un en küçük oğlu Şahruh Mirza kendisi için zanaatkar Şemseddin Hakkı'dan çok özel bir mezar taşı istemiş. Ve Şemseddin Hakkı da tam 13 yıl boyunca bu gördüğünüz mezar taşını yapmak için ince ince çalışmış. Ben o mezar taşını böyle çok yakından gördüm. Hani bir taş nasıl bu kadar ince ince oyulur? Gerçekten yani ustaya saygı duyuyorsunuz fazlasıyla ve şaşırıyorsunuz. Nasıl bu kadar güzel olabilir diye. Hani ağaç olsa ağacı işlersin ama taş bu. Çok etkilendim orada. Bir de hikaye de etkileyici. Şahruh Mirza bunu kendisi için yaptırmış ama oğlu bir gün avdan dönerken maalesef bir hastalığa yakalanmış ve 1-2 gün içinde ölmüş. O mezarda onun oğlu var. Kendi için yaptırmış ama oğluna nasip olmuş. Tabii Herat'ta böyle bir hafta 10 günümü geçirince şunu fark ettim ki kadınların neredeyse
yarısı burka giyiyor. Hani böyle yüzlerini de kapatan bir giysi. Orada bu giysiyi satan bir mağazaya gittik Muayin'le beraber. Muayin Türkçesi iyi olduğu için çeviri konusunda hiç sıkıntı yaşamadım. Bunun geçmişini de öğrenmek istedim. 1940'lardan önce aslında Afganistan'da burka diye bir şey yokmuş. Taliban'la birlikte bunun geldiğini anladım. Ya da işte mağazadaki kişi öyle söyledi bana. Hani bunlar ansiklopedik bilgiler değil. Orada öğrendiklerimi anlatıyorum. Bu ilk başta köylerde yayılmış. Daha sonra Afganistan'ın her tarafında artık görülmeye başlanmış. Ve şimdi benim anladığım Afganistan'daki kadınların en azından yarısında bu burkayı görmek mümkün. Ama işte sıkıntı şu, hatta o mağazanın içinde o burkayı ben de giydim. Şu an normal etrafı çok güzel görüyorsunuz. Onu giydiğiniz zaman görme yetinizin yani en az yarısı gidiyor. Böyle hafif bulanık görüyorsun her yer. Önünde perde var. Ama kadınlar o şekilde yaşamak zorunda. Afganistan'ın ciddi problemlerinden biri de bence oydu. Herat gezimi bitirdikten sonra amacım Kandahar'a geçmekti. Ama ben Afganistan'a girdiğim zaman bizim oradaki büyükelçilikten bana ulaştılar. Hatta Kabil'deki NATO üssünden takip eden subaylar varmış. Onlar bana ulaştı. Ülke şu an çok tehlikeli. Ülkeden çık dediler. Ben de dedim ki benim bir projem var. Ben ta Latin Amerika'dan buraya geldim. Vizemi de zar zor aldım. Ben bir ay gezip öyle çıkacağım. Amacım neydi? Herat'tan Kandahar'a uçakla gitmekti. Ama kesinlikle beni Kandahar'a göndermediler. Daha doğrusu o sıralar zaten uçuşlar da hep iptal ediliyordu. Çünkü gerçekten tehlikeli bir dönemdi. Ben de Kandahar'ı aradan çıkartıp direkt başkent Kabil'e uçtum. Kabil'de beni sağ olsun Muayin'in kuzeni karşıladı. 2-3 günde beni Kabil'de o gezdirdi. İşte ülke o dönem çok tehlikeliydi diyorum ya. Kabil'de Afganistan tarihinin en büyük bombası ben Afganistan'dayken patladı. Yaklaşık 350-400 kişi başkent Kabil'de hayatını kaybetti. Hatta bomba da bizim büyükelçiliğin neredeyse hemen önünde oldu diyebilirim. O sebeple ben Kabil'e gittiğimde de gezilecek, görülecek her yer kapalıydı. Hiçbir yere gidemiyordunuz. Ne yaptım? Biraz işte arkadaşla beraber bir iki pazarı gezdik, bir iki camiye gittik. Ancak o kadarını görebildim. Daha fazlası maalesef olamadı. Aslında Kabil'in civarında da görülecek şehirler vardı, gitmek istediğim yerler vardı ama maalesef kötü bir döneme denk geldiğim için hiçbir yere gidemedim. Her yer kapalıydı. Kabil'de birçok müze var aslında. Herat'ta da vardı. Herat'takilere gittim ama müzede hiçbir şey yok, hiçbir eser yok arkadaşlar. Çünkü her gelen yabancı mı diyeyim artık, yabancı asker mi diyeyim bilmiyorum. O eserleri kaçırmış. Nasıl kaçırmış? Önceden eğer ABD pasaportun varsa havalimanından çıkarken kimse senin valizini arayamazmış. O valizde her şeyi götürebilirmişsin. O sebeple Afganistan'da değerli bir eser artık olmadığını söylüyorlar. Çünkü ne var ne yok hepsini kaçırmışlar. Bilenleriniz vardır. Sanırım 2015 yılında ya da o civarlarda 2016'da olabilir. Kabil'de bir Farkunda cinayeti dünyada çok ses getirdi. Maalesef işte 20'li yaşlarda bir kadın, hani yaşını tam hatırlamıyorum yanlış olmasın, cami önünde muska satan bir işte amcaya ya bunu böyle satma, bu böyle doğru değil diyor. Daha sonra amca olayı çok büyütüyor. Bu kız Kur'an'a ayak bastı diyor, işte küfür etti diyor, şunu yaptı, bunu yaptı diyor. Orada insanları galyana getiriyor ve Farkunda'yı linç ediyorlar. İşte birkaç kişi Farkunda'yı zor kurtarıyor. Farkunda 2 katlı bir binaya sığınıyor. Sonra oraya giriyorlar. Çatıdan yola atıyorlar kadını. Daha sonra üstünden arabayla geçiyorlar.
O da yetmiyor. O hemen işte yan taraftaki dereye daha arabayla geçiyorlar. Sonra bir de yakıyorlar. Son olarak da o dereye atıyorlar. Tabii bu olay büyük medya kuruluşlarında tüm dünyada yer alıyor. Daha sonra işte bu fotoğrafta gördüğünüz anıtı ya da simgeyi buraya koyuyorlar. Çünkü tam Farkunda'yı orada linç etmişler. Ve maalesef oradaki arkadaşa sordum. Hani buradaki esnaf bu işi yaptı. Ya da buradaki insanlar pişmanlar mı diye sordum ama hiç pişman değiller. Bugün olsa yine aynılarını yaparlar dedi maalesef. 3 gün orada kaldıktan sonra ne yaptım? Mezar-ı Şerif'e geçtim. Herhalde toplamda bir 2 haftamı 15-16 günümü böyle geçirdim. Direkt uçakla Mezar-ı Şerif'e gittim. Bu arada tabii karayoluyla gidemiyorum. Dediğim gibi şehirden ayrıldığın an güvenlik tehlikesi başlıyor ve zaten ülkede dosdoğru turist yok. Ben hiç görmedim. Herkes ne kadar benim yerel kıyafetim olsa da tanıyor, anlıyorlar senin yabancı olduğunu ve çok tuhaf bakıyorlar. Hani, Türk'üm dediğinizde bütün akan sular duruyor. O konuda sıkıntı yok ama yine de problemli bir yer. Şimdi güvenli diyemem. O sebeple her yere uçakla gidiyorsun. Başka türlü gitmek benim gibi bir yabancı için mümkün değildi. Mezar-ı Şerif'e indim. Takipçilerimden Saccad Samadi illa dedi ki bizde kalacaksın, ben seni havalimanından alırım. Başka yerde kesinlikle olmaz. Ben de tamam dedim. Beni sağ olsun aldı havalimanından. Evlerinde misafir etti. Babası ve kardeşleriyle tanıştım. Özellikle babası Doktor Sattar Samadi çok ilgilendi. Ben bir hafta 10 günümü de oralarda geçirdim. Yani onların haklarını nasıl öderim inanın bilmiyorum. Ben Afganistan'da zaten 1 ay kaldım ya. Sadece 2-3 gününü otelde geçirdim. Geri hepsi böyle beni misafir edenlerin evinde geçti. Ve beni de güzel gezdirdiler sağ olsunlar. Çünkü yabancı olarak da dediğim gibi böyle tek başınıza her yere girip çıkmanız çok olası değil. Biraz sıkıntılı yer o anlamda. Mezar-ı Şerif'te nereye gittim? Orada Hazreti Ali'nin türbesi olduğuna inanılan bir cami var. Ve o camide türbe var. Hani inanılan diyorum çünkü Irak'taki Necef şehrinde Hazreti Ali'nin türbesi var diyorlar. Yani onlar orayı gösteriyor. Afganistan'dakiler Mezar-ı Şerif'tekini söylüyor. Hangisi doğru ben bilmiyorum. Ama Afganistan'daki etrafında beyaz güvercinler var. Ve gerçekten de nasıl oluyor bilmiyorum. Hep tüm güvercinler bembeyaz. Hazreti Ali'nin kabri burada olduğu için beyaz güvercinler de burada diyorlar. Öyle bir inanış var. Ama tabii kimisi de onlara yem veriyorlar. Onun için orada olduğuna inananlar da var. Ama bana ilginç gelen hepsinin bembeyaz olmasıydı. Mezar-ı Şerif'te birkaç gün böyle gezdikten sonra ki o zamanlar da Ramazan ayıydı. TİKA'nın bir iftar yemeğine davet ettiler beni. Orada TİKA'nın müdürü, Mezar-ı Şerif müdürü ya da başkanı Zeki abiyle tanıştım. Benim böyle gezdiğimi, farklı yerlere gittiğimi anlayınca dedi ben seni bu civardaki köylere götüreyim. Hem bizim de bir projemiz vardı, gidecektik. Ben dedim olur. Biz 1-2 gün Zeki abiyle o civardaki köyleri gezdik. O köylere benim tek başına gitmem mümkün değildi. Çünkü Özbekistan sınırına yakın yerdeki köyler. Biz nasıl gittik? Kocaman büyük zırhlı bir jiple gittik. Ve köye girdiğimizde de yanımıza hemen başka bir tane, hatta 2 tane binek araç verdiler koruma olarak. Ve o 2 binek aracı da 3-4 böyle ellerinde ağır silahları olan 3-4 kişi vardı. Onlar da bizi koruyordu işte. Köylere gittik. Orada bir köy okuluna girdik. Orası da nasıl diyeyim? Güzel bir tecrübeydi. Yani biraz hüzünlüydü ama güzeldi yine de. İşte böyle kerpiçten yapılma tek göz bir okul. Tek derslik. Orada çocuklar işte ders görüyor. Tabii şartları, imkanları çok kısıtlı.
Ama bir şekilde hayat devam ediyor orada. Tabii bir fotoğrafçı olarak oralarda çektiğim fotoğraflar benim için çok değerliydi. TİKA orada birçok projeye imza atmış. İşte hani genç kızlar için kurslar yapıyor. İşte halı dokuma kursu olsun. Ya da aklınıza gelebilecek birçok onlara işte ileride hani para kazandıracak iş öğretmeye çalışıyorlar. Ki başarılı da oluyorlardı gördüğüm kadarıyla. Orada birçok aileye de yardımlar hazırlanmıştı Ramazan ayı vesilesiyle. Onları verdik. O köylere giderken de sağ olsun Zeki abi beni bu Mevlana'nın doğduğu eve götürdü. Aslında ev dediğim tabii yüzyıllar geçmiş üzerine artık harabe gibi sadece böyle birkaç parçası kalmış ama şimdi TİKA orayı da böyle yenileyecekti pardon. Mevlana'nın orada doğduğunu ve çocukluğunu orada geçirdiğini söylediler. Orayı da gördük. Şimdi Afganistan tabii çok zor bir coğrafya, zor bir ülke. Niye bu kadar savaş var bu ülkede yıllardır, iç savaş. İşte Amerika'sı, Rusya'sı, İngiltere'si bu ülkeden ne istiyor? Bunu kendimce bu şehirleri gezerken oradaki tanıştığım yerel kişilere hep sordum, anlamaya çalıştım. Tabii bunun kesin net bir cevabı yok. Kimisi diyor ki bizim işte Afganistan'ın yeraltı kaynakları çok değerli taşlar, madenlerimiz var. Nereden biliyorsun diyorum. Diyor burada öyle dağlar var ki diyor. Mesela dağın eteğine gidiyorsun diyor. Yerden bir taş alıyorsun diyor. Taş o kadar ağır ki diyor. Yani hani normalde o kadar ağır olduğunu tahmin etmezsin diyor. Bu da şu demektir diyor. Eğer yerde işte toprağın altında değerli maden varsa taşlar böyle ağır olurmuş. O anlama gelir diyor. Tabii bilemiyorum doğru mudur? İşte orada uranyum var. Uranyum için geliyorlar diyor. İşte buraya önce diyor bir Amerikalılar askeri üs kuruyor diyor. O bölgeye kimse giremiyor diyor. Bütün dağı çevreliyorlar diyor. Sonra üs gidiyor diyor. Biz bir bakıyoruz oraya diyor. Her tarafı eşmişler, kuyular açmışlar diyor. Sonra diyor bir bakıyorsun diyor İngiliz askerleri başka bir yere üs kurmuşlar diyor. Onlar orada kalıyor birkaç yıl. Sonra gidiyorlar bir bakıyorsun orayı da eşmişler, her tarafa kuyu açmışlar diyor. Uranyum olduğuna inanıyorlar. Onun için oraya geliyorlar diyorlar. Ama dediğim gibi bunlar ansiklopedik bilgiler değil. Ben orada sadece gördüğümü anlatıyorum. Bana oradaki yerellerin söyledikleri böyleydi. Tabii kimisi de şey diyor yani biz lojistik olarak coğrafi olarak yerimiz çok önemli diyor. Aslında hani gerçekten de şimdi mesela Çin yeni İpek yolunu hayata geçirmeye çalışıyor ama Afganistan'a uğrayamıyor güvenlik gerekçesiyle. Aslında Afganistan üzerinden tren hattıyla o İpek yolunu yapsa işler çok daha kolay olabilir. Ama maalesef işte Afganistan sıkıntılı oraya giremiyor. Ya üstten ya alttan geçmek zorunda. Afganistan o anlamda gerçekten de coğrafi olarak önemli bir yere sahip. Tabii halk yıllarca bu iç savaşa alışmış. Mesela işte Herat'tan geziye başladığımı söyledim ya. Orada ben birçok eve gittim. İşte evin babasıyla sohbet ettik. Bu 15-20 yıl önceki iç savaşın tam zirve yaptığı zamanlarda yaşanılanları anlamaya çalıştım. İşte diyorlar ki o zaman bizim üstemizden her gün bir işte bomba geçerdi, bomba patlardı. Sürekli F-16'lar uçardı, savaş uçakları uçardı. Biz bir iki yıl evden hiç çıkmadık. Hep günler böyle geçti ama baktık ki artık yani bunun bir böyle çözümü yok. Paramız bitti, yapacak bir şey yok. Çalışmak zorundayız. Ne kadar bombalar da patlasa bizim hayat aynen devam ediyordu dedi. Sabah çoluğu çocuğu öpüyorduk. İşte, vedalaşıyorduk. Helalleşiyorduk. Akşam geldik, gelemedik. Yapacak bir şey yok diyordu. Gerçekten de ben bu durumu Herat'ta gördüm. Hani nasıl gördüm? İşte ilk gittiğim otelde hemen resepsiyondakilere sormuştum. Yakın zamanda burada hiç hani böyle bir bomba patladı mı, tehlikeli bir durum oldu mu diye. Oradaki işte söylemişti işte bir iki hafta önce caminin önüne bir motosikletle bomba bıraktılar. O patladı.
Onun haricinde başka bir şey bu Herat'ta olmadı demişti. Daha sonra işte Muayyen'le tanıştığımı söylemiştim. Muayyen'e de sordum. Ya dedim yakın zamanlarda hiç öyle bir bomba patladı mı buralarda bir şey oldu mu dedim. Ha yok abi dedi hiç sıkıntı yok dedi. Allah'a şükür uzun zamandır öyle bir saldırı olmadı. Ya dedim bir iki hafta önce camide bomba patlatmışlar motosikletle dedim. Abi o bir şey değil dedi ya zaten 5 kişi 5-6 kişi öldü onda dedi. Onun için onun önemi yok dedi. Yani adamlar o kadar alışmışlar ki bu duruma. Eğer ölü sayısı böyle 40-50 değilse o büyük bir patlama olmuyor onlar için. Ve ben oradayken de artık son zamanlarda hep IŞİD irili ufaklı böyle eylemler yapıyormuş. Doğru yalan bilmiyorum. Orada da maksat Sunni-Şii çatışmasını Afganistan'a da yaymak istedikleri içinmiş. Velhasıl hani Afganistan'ın her şehrinde böyle bir tehlike vardı. Kaldı ki Herat en güvenli şehirlerinden biriydi aslında. Ama orada bile camilerde işte özellikle de cuma günleri böyle şeyler olabiliyordu. Mesela işte Muayyin bana diyordu abi Cuma'ya gidelim. Ben diyordum oğlum ben Cuma'ya gitmem. Yani hani Cuma'ya giderim de Afganistan'da gitmem yani. Çünkü bomba patlatıyorlar. Abi işte ne güzel diyordu. Oğlum niye diyordum? Abin şehit oluruz işte diyordu. Ya oğlum diyorum ya şehit olmazsak ya sakat kalırsak. İnşallah ölürüz abi diyordu bu sefer. Yani olaylara bakışları çok farklıydı. Bizim onları anlamamız gerçekten çok kolay değil. Ama insanı çok çok iyi. Yani Türk dediğinizde akan sular duruyor. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bizi onlar kadar seven bir Pakistan vardır. Bir de Afganistan. Başka bilmiyorum yani. Beni nereye gitsem çok iyi ağırladılar. Mezar-ı Şerif'te olsun, işte Tika olsun, Herat'takiler olsun, Kabil'dekiler olsun. Çok güzel gezdirdiler. Tabii son olarak Taliban'a gelelim. Ben bir şekilde Taliban'ın da karargahına gittim. Yalnız bunun hangi şehirde ya da hangi bölgede olduğunu söylemeyeceğim. Çünkü kimse benim yüzümden sıkıntı yaşasın istemem. Şimdi Afganistan'da Taliban'ın homojen bir yapısı yok. Yani Kandahar'daki Taliban'ın düşüncesi farklı ya da ideolojisi biraz farklı. Mezar-ı Şerif'teki farklı, Herat'taki farklı. Tabii onlar aynı zamanda şehrin merkezinde de olabiliyorlar ama şehrin merkezinde kendilerini çok göstermiyorlar. Şehrin dışına çıktığın zaman işte onların gücü ortaya çıkıyor. Zaten genelde de işte dağda, tepede yaşıyorlar bildiğim. İşte Kandahar'a gidemedim. Oradaki durum ne çok bilmiyorum. Ama şunu biliyorum yani homojen bir yapısı yok. Kimi Taliban cihat yaptığını düşünüyor. Amerika ile savaştığını zannediyor. Ona inanıyor. Kimisi bunu işte din için yaptığını, İslam için yaptığını söylüyor. Yani bunu tabii net olarak şu sebeple bu Taliban dağda diyemiyorum. Çünkü biri farklı, biri farklı söylüyor. Ben bir şekilde doğru aracıyı buldum ve Taliban'ın nasıl diyeyim şehirdeki yetkilisine ulaştık. Önce onunla bir telefon görüşmesi yapıldı. O da tamam dedi. Hafta sonu şu gün şu saatte şuraya gelin. Oradan ben sizi bir motosikletli çocukla aldıracağım. Oradan karargaha geleceksiniz. Biz günü ayarladık. Bir şekilde arabaya doluştuk. Şehrin dışına çıktık. Böyle nasıl diyeyim uzun bir çok büyük bir tarla düşünün. Onun önünde durduk. Her taraf dikenli tellerle çevrili, içeri geçemiyorsun. Kapıda kilitli. Telefon açtık. Motosikletli bir çocuk geldi ve beni takip edin dedi. Biz o tarla gibi yerden içeri girdik. Biz sanırım 5 kilometre falan da öyle dağa doğru gittik. Dağın eteklerinde ufak bir karargah var. Aynı zamanda orada da bir şeyler de yetiştiriyorlar. Hani benim gördüğüm atıyorum mısır gibi şeyler de var ama belki başka şeyler de olabilirdi. Oraya çok girmiyorum.
karargahın önüne geldik. Ben hemen zaten dışarıda gördüm 4 tane silahlı böyle tam takım Taliban militanı orada bekliyordu. Arabadan indik. Diye o şehirdeki lider de oradaydı. O normal giyinmişti. İşte selamlaşıp el sıkıştık. Tabii tuhaf bir durum. Daha önce onlar da böyle bir şey yaşamamış. Bir yabancı gelecek. Hani onlarla böyle konuşmak, röportaj yapmak isteyecek, fotoğraflarını çekecek. Çok kolay şeyler değil. Zaten ben oradayken de hemen o lider dedi yani eğer burada ben olmasam sen ayvayı yemiştin. Bunlar seni yani hemen öldürürdü demiyorlar ama şu çok yapılıyormuş. Yabancıyı kaçırıyorlar, öldürmüyorlar. Dağa götürüyorlar. Orada konsoloslukla ya da büyükelçilikle irtibat kurup fidye istiyorlar. Fidyeyi verene kadar da seni salmıyorlar. Zaten onlar daha ben oradayken işte 1-2 ay önce bir Amerikalı motosikletli gezgini kaçırmışlar. Yani Afganistan'ı motosikletle gezmek bir Amerikalı olarak da o zaman apayrı bir konu yani. Ve yalan söylemeyeyim 30 bin dolar mı? Öyle bir yüksek bir meblağ karşılığında adamı salmışlar. Yani yaptıkları bu. Yoksa direkt seni alıp öldürseler onlara bir faydası yok yani. Onun için öyle öldürme diye bir şey yok. Ama tabii kötü tecrübeler de var çok yaşanmış. Neyse konuyu çok uzatmayayım. Ayaküstü biraz sohbet ettik. Ben hemen dedim ya işte fotoğraf çekebilir miyim tek tek. Tabii dedi ben onların hepsini senin için dağdan indirdim dedi. Biz etekteyiz, dağın eteğindeyiz. Nasıl istersen çek fotoğraflarını dedi. Ben önce dedim tek tek bir portre çekmek istiyorum. Hepsini tek tek fotoğraflarını çektim. Tabii ben hala tırsıyorum ama çünkü yani şehirden çok uzağız. Bu arada yanımda benim arkadaşlar var ama o da yerel arkadaşlar ama inanın onlar benden fazla korkuyor. Zaten daha sonra da söylediler bana yani hani biz zaten korktuk sen niye o kadar korkmadın falan dediler. Halbuki ben de korktum ama çok göstermemeye çalıştım. Yoksa nasıl korkmayacaksın? Neyse ben hemen 4'ünün fotoğrafını çektim. İşte sonra hep beraber grup olarak çektim. Dedim tamam ben alacağımı aldım. Dedim nereye gidiyorsun ya dedi. Gel dedi içeri oturalım çay içelim. Ben benim arkadaşlara döndüm. Dediler oturalım geçelim. Ben ama ondan sonra biraz rahatladım. Çünkü artık sohbet yumuşamıştı. Ve bana bir şey yapmayacaklarını ya da bize bir şey yapmayacaklarını orada anladım. İçeri geçtik. Tabii içeride bu işte o şehirdeki liderin herhalde hiç yoksa bir 10-12 tane yeğenleri vardı. Onlar tabii böyle tam takım Taliban militanı gibi giyinmemiş. Normal kıyafetleri vardı ama hepsinde bir silah vardı. İçeri oturduk. Yeşil çay yapmışlardı. Hemen ikram ettiler. Sonra ben tabii işte cesaret edebildiğim kadar sormaya başladım. İşte niye dağdasınız? Amaç ne? Ne yapıyorsunuz diye. Yani hepsinin demeyeyim ama birçoğunun dağda olmasının sebebi benim anladığım aylık 300-400 dolar maaş aldıkları için. Çünkü şehirde kalsalar iş yok. Öyle bir maaşlı iş katiyen yok. Çünkü ayda 100 dolar gelirin varsa Afganistan'da işte iyi kötü yaşayabiliyorsun. Hadi tabii iyi şartlarda değil ama bir şekilde yaşıyorsun. Hani 100 dolar o anlamda güzel para. Ama yani ayda 300-400 dolarlık bir iş, maaşlı bir iş bulmak çok olası değil. Onun için bu Taliban militanları dağdalar. Çünkü o militanlarla konuştuk. Hepsinin ailesi var. Köylerde yaşıyorlar. Çoluğu çocuğu var. 3 ayda bir şehre inip ya da işte köye inip ailesiyle kalıyor, vakit geçiriyorlar. Böyle sohbet ettikçe beni sevdiler. İlla dediler bizim dağdaki mağaralarımıza gel, orada da kal, oraların da fotoğrafını çek. Ama oraya gelirse hani çıkması inmesi öyle bir günde çok olası değil. Birkaç gün kalırsın bizde dediler. Ben tabii çok cesaret edemedim. Yanımda bir arkadaş gelebilecek olsaydı düşünebilirdim ama
Arkadaşların öyle bir imkanı yoktu. Hepsi çalışıyordu. Yine orada işte öyle iyi kötü sohbet ettik. İşte bana cep telefonlarından bazı fotoğraflar gösterdiler. En son girdikleri çatışmadan. İşte bir sürü arkadaşlarını kaybetmişler çatışmada. İşte onların o kanlı fotoğraflarını gösterdiler. Ama hani böyle övünerek anlatıyorlar. İşte çok iyi savaştı bu, çok iyi savaşçıydı gibi söylüyorlar. O fotoğraflar da var bende ama onları tabii paylaşmak olmaz. Bayağı rahatsız edici fotoğraflar. Mesela bu fotoğrafta işte yanımda sağımda oturan kişi 15 yıldır dağdaymış. O güne kadar yaklaşık 80-90 kişiyi öldürmüş. Hemen diğer sol tarafımdaki 10 yıldır dağda. Ve yani bu insanların hayatı dağda geçiyor. Çatışma olunca da yani hiç düşünmeden çatışmaya giriyorlar. Kendi arkadaşlarını kaybediyorlar. Belki sonraki çatışmada içlerinden biri hayatını kaybedecek. Öyle bir yaşamları var. Sonra karargahın dışına çıktık. Orada bir ufak sulak değil de ufak havuz gibi bir şey yapmışlar. İşte o civardaki mahsulü sulamak için. İlla bana böyle silahlarla gösteri yapmak istediler. Ya dedim ben gerek yok öyle şeyler ama yok dediler. Olmaz. İlla atacağız. İşte Kalaşnikovları çıkardılar. Sağa sola ateş atıyorlar. Yani ben burada duruyorum mesela. Şu önüme ateş atıyor. Ya arkadaş bir şey de diyemiyorsun. Ya da işte suyun kenarında duruyorum. Tekrar suya atıyor. Yani ve silahla atış yaparken o kadar mutlu oluyorlar ki anlatamam. Onların o yüzünü görmek çok başka bir şey. İlla bana da verdiler silahı. Sen de at, sen de. Yok dedim ben atmam. İlla Kalaşnikov verdiler. Yani ben sadece böyle elime aldım. İşte fotoğraf çekindim. Yoksa atış yapmadım. Ama orada bir öyle ufak şov yaptılar. Sonra tekrar içeri geçtik. O sırada ya o sırada demeyeyim, ondan önce de bu yeğenlerinden biri şakır şakır Türkçe konuşuyor. Ya dedim sen Türkçeyi nereden öğrendin dedim. Dedi ben FETÖ'nün okullarına gittim, oradan öğrendim dedi. Ha dedim, anladığım durumu. Sonra hemen lider devreye girdi. Ya dedi biz dedi bu çocuğu işte üniversiteye, Türkiye'ye göndermek istiyoruz dedi. Ama işte vize vermiyorlar dedi. Nasıl yaparız dedi. Yani bir kolaylık, bize bir destek olur musun, yardımcı olur musun? Ben de olurum abi dedim. Yani hani elimden bir şey gelirse yaparım dedim. Hani zaten erkeksen yapamıyorum de orada ne diyeceğim. Yaparız dedim. Halbuki yapacağım bir şey yok da işte. Velhasıl orada birkaç kişi daha FETÖ'nün okullarında okumuş ve işte Taliban'ın karargahında karşılaşıyorsun onunla. Şakır şakır Türkçe konuşuyor. Çocuk 15-16 yaşında, belinde silah var. Silahla böyle atış atınca yüzünde öyle bir haz var ki onun tarifi çok zor. Yani böyle değişik, tuhaf tecrübelerdi. Kaç yıldır dağda bu adam dünyada? Çam olmuş. 15 yıl. 15 yıldır dağda. Bu Talib'in komutanı. Abi işte zavallı ne konu porson var reis. Reis yok. Ondan sonra bir kalım alırım. Beş 10 yıldır dağda mı?
نه مرکبه می در فونداسیون میشه Daha bir zamaya da ruhseti de. yani bu cahili bir defa Gidiyorlar. Çocuk varsa o da Yes, they leave, it's not clear. They change the job. çocuklar özlüyor da. Yani Özler. Bildiğim kadarıyla Türkiye'den herhalde hiçbir gazeteci işte Taliban'ın Afganistan'daki bir karargahına gidip böyle bir röportaj ya da tam röportaj denmesi de böyle bir iş yapmamış. Coşkun Aral'ın Taliban'la daha önce görüştüğünü biliyorum. Belki o gitmiş olabilir ama hani ustaya buradan saygılar, sevgiler. Yani tabii ekstrem şeyleri seven benim gibi bir fotoğrafçı için çok inanılmaz bir deneyimdi. Yani yine olsa yine yaparım. Yanlarına giderken çok korktum. Tehlikeliydi. Ama çok iyi bir deneyimdi. Yanlarından ayrılırken işte o şehirdeki liderlerinden, daha doğrusu hepsinin lideri zaten hem şehirde hem dağdaki liderleri ama şehirdeki lojistik işlerini de o yapıyor. Ondan bir şey rica ettim. Ya dedim, senin şu poşunu bana verir misin dedim. Ben de bendeki poşuyu sana vereyim. Çünkü ileride ben fotoğraf sergisi yapacağım zaman işte fotoğraf ve o fotoğraftan bir objeyi de o sergi salonunda göstermek istiyorum dedim. Ya o kolay ya dedi. Hemen arkadaşım poşunu çıkardı, verdi bana. Bendekini de ona verdim. O önemli değildi. Ben sana başka bir şey vereceğim dedi. Dedim ne verecek merak ediyorum şimdi. Elini koynuna attı. Böyle muska gibi beyaz kumaşla etrafı dikilmiş bir şeyi avucuma koydu. Bu artık senindir dedi. Al dedi. Bu benim bak dedi 9 yıldır 8-9 yıldır koynumda taşıyorum ben bunu dedi. Bana dedi 10 bin dolar 15 bin dolar verseler kimseye bunu vermem. Ama bu artık senindir. Böyle avucumda tutuyorum böyle ceviz gibi sert bir şey. Ya, tabii arkadaş çevirmenlik yapıyor. Soruyorum ona hani ne diyor, ne demek istiyor? Bu nedir? Bu dedi kurdun kafatasındaki kemiğin şurasından yapılma. İçinde başka şeyler de var. Bu üstünde olduğu sürece seni düşmanın görmez. Sana kurşun atsa kurşun işlemez. Kurşun böyle gider, böyle gider. Bu seni düşmanından korur dedi. Bizde böyle şeyler vardır. Biz buna inanırız. Bu da 9 yıldır benim koynumda artık senindir dedi. Ya dedim tabii çok memnun oldum öyle bir hediye verdiği için. Hatta şunu da söyleyeyim. Bu durumu anlattıktan sonra oradaki arkadaş söyledi bana. Afganistan'da bir müzede bir şalvar sergilenmiş. Yani Taliban'ın mı bir savaşçının mı bilmiyorum. Şalvarın her tarafı delik deşik. Ama onu giyen kişiye hiçbir şey olmamış. Hani gayet sağlammış. Yani doğru mu yalan mı bilmiyorum. Tabii Taliban'ın yanından ayrılırken işte lider dedi biz seni çok sevdik dedi. Ben onun için sana bu hediyeyi veriyorum dedi. Bak dedi sen dedi Afganistan'da daha gezmeyi gezecekmişsin dedi. Afganistan tehlikeli bir yerdir dedi. Başına bir hal gelirse sen beni ara dedi. Ben seni bulduğun yerden çıkartırım dedi. Kurtarırım ben seni dedi. Tamam abi eyvallah dedim. Bak dedi bir de dedi sen kitap yazıyormuşsun dedi. Biz sana bir şey yapmadık dedi. Bizi kitaba kötü yazma dedi. Tamam abi eyvallah dedim. Ve yanlarından öyle ayrıldık. Yaklaşık bir 2-2,5 saatim orada böyle geçti ama tabii kimisine göre çok tehlikeli değil ama bana göre çok tehlikeliydi. Velhasıl Afganistan gezim böyleydi. Afganistan'dan ben çok etkilendim. Bana hep soruyorlar işte en çok etkilendiğin yer neresi, tekrar gitmek istediğin ülke neresi diye. Ben de hep Afganistan diyorum. Afganistan'a tekrar giderim. Hatta gitme planım da var ama ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum. Ama tekrar gideceğimi biliyorum Allah izin verirse. Afganistan'da kadınların hayatı maalesef çok zor.
Onun için bu Rotası Seyyah Yol Hikayeleri 2 kitabımda da o vurguyu yapmıştım ve genelde okurlar tarafından da çok beğenilmişti. Afganistan insanı güzel, Türkleri çok seviyor yani. Nasıl diyeyim, özünde güzel bir ülke. Bu iç çatışmalar olmasa, tehlikeli bir ortam olmasa gidilip gezilir. Tarihi çok güzel, her şeyi çok güzel. Ama maalesef kadınlar için oradaki hayat çok kötü. Afganistan'ı ben şöyle tanımlıyorum. Kadınların dünyadaki cehennemidir diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere.